Kaos'un bağrından doğan nizam, yaratılış destanı. Henüz ne gök vardı ne de yer. Sadece uçsuz bucaksız, sonsuz bir su dünyayı kaplamıştı. Zamanın bile var olmadığı o mutlak sessizlikte, Kayra Han'ın iradesiyle karanlık yarılıp ilk nefes can buldu. Bu, varoluşun en kadim sırrı, insanlığın ve evrenin ilk uyanışıdır. Uç diyen, ilahi emirle başlayan bu yolculukta Ak Ana'nın sudan yükselen fısıltısı dünyayı şekillendirdi. İyilikle kötülüğün, ışıkla karanlığın amansız mücadelesi daha o ilk saniyede başladı. Dağların yükseldiği, nehirlerin aktığı ve insanın kaderinin mühürlendiği o kutsal anlara yolculuk yapıyoruz. Evrenin nasıl dokunduğunu, ruhun nasıl üflendiğini ve Türk mitolojisinin en derin köklerini keşfetmeye hazır olun. Hayatın ilk kıvılcımına tanıklık etmeye gidiyoruz. Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü. Bugün Börübudun'un nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Ne yer vardı ne gök, ne güneş vardı ne de ay. Sadece uçsuz bucaksız, dibi görünmeyen, simsiyah ve soğuk bir su. Bir de mutlak, dilsiz bir karanlık, zaman henüz akmaya başlamamış. Mekan ise kendini bulamamıştı. Kayrahan, bu sonsuz yokluğun içinde yalnızdı. Lakin onun zihnindeki tasavvur, evrenin kendisiydi. Birden, suların en derininden, karanlığı bir elmas gibi yırtan, ilahi bir ışık yükseldi. Ak Ana, suyun yüzeyinde bir nur halesiyle belirdi. Onun sesi, varlığın ilk melodisiydi. "Yarat!" dedi Ak Ana. "Yokluğa bir can ver, karanlığa bir şekil ver." Bu nida, uyuyan kainatı uyandırdı. Kayrahan, bu çağrıya sonsuz kudretiyle cevap verdi. İlahi irade, yokluğun bağrına bir tohum gibi düştü. Artık hiçbir şey, eskisi gibi sessiz kalmayacaktı. O gün karanlık yarıldı, varlık sancısı başladı ve kozmik düzenin ilk taşları döşendi. Zamanın ve mekanın olmadığı o ilk çağda her şey sadece bir potansiyeldi. Ne rüzgar eserdi ne de bir ses yankılanırdı. Sonsuz su hiçbir kıyıya çarpmadan akıp giden bir ebediyetin aynasıydı. Mutlak sessizlik, yaratanın kendi sesini bekleyen bir boşluktu. Bu uçsuz bucaksız sularda hiçbir canlı nefes almaz, hiçbir canlı suret bulmazdı. Karanlık o kadar yoğundu ki maddenin henüz var olmadığını haykırırdı. Kayrahan, bu hiçliğin üzerinde süzülen tek iradeydi. Kaosun içindeki bu düzen, patlamaya hazır bir nur gibi bekliyordu. Suyun soğukluğu, yakında doğacak olan güneşin özlemiyle doluydu. Varlık, yokluğun içinde bir cevher gibi saklıydı. Sessizliğin tam ortasında, suyun yüzeyinde gümüş bir halka belirdi. Ak Ana, şefkatli bir nurdan dokunmuş bedeniyle yükseldi. O, sadece bir ruh değil, yaratılışın dişil enerjisi, ilhamın ta kendisiydi. Onun çıkışıyla karanlık ilk kez renkle tanıştı. Ak Ana, Kayrahan'a yaklaştı ve evrenin sırrını fısıldadı. "Yaratmak için önce kendinden bir parça vermelisin," dedi. Onun her sözü suyun üzerinde yeni dalgalar, yeni canlar yarattı. Bu kutsal zuhur, yaratılışın itici gücüydü. Ak Ana tekrar suyun derinliklerine süzülürken arkasında sönmeyen bir nur bıraktı. İlahi iradenin ilk rehberi, suyun kalbinden gelen bu ses oldu. Kayrahan, Ak Ana'nın sözüyle yalnızlığına son vermek istedi. Sonsuz suların içinden kendine benzer, lakin kendinden eksik bir varlık çıkardı. Ona, kişi yani erlik dedi. Bu, kozmik düzendeki ilk yoldaş,
aynı zamanda ilk çelişkiydi. Kişi başlangıçta Kayrahan'ın emrindeydi. Birlikte suların üzerinde bir kuş gibi süzülüyorlardı. Ancak kişinin yüreğinde Tanrı'nın sahip olduğu o mutlak kudrete karşı sinsi bir hayranlık ve kıskançlık filizlenmeye başladı. Kayrahan ona güven verdi. Ancak kişi kendi varlığını Tanrı'nın varlığından üstün görme hayaline kapıldı. İlk varlık, ilk kibirle birlikte doğmuştu. Kayrahan, yeryüzünü kurmaya karar verdi. Kişiye emretti. Dibi görünmeyen bu suların en derinine dal ve oradan bana bir avuç toprak getir. Toprak, varlığın katılaşmış hali, yaşamın temeli olacaktı. Erlik, Tanrı'nın emriyle karanlık sulara gömüldü. Aşağı indikçe basınç arttı. Karanlık koyulaştı. Ama o, suyun dibindeki o kutsal balçığa ulaştı. Avuçlarını bu hayat özüyle doldurdu. Yukarı çıkarken, Erliğin zihninde karanlık bir düşünce parladı. Bu toprağın hepsini Kayrahan'a vermeyecek. Bir kısmını kendine saklayacaktı. Varlık henüz kurulmadan ihanetin ilk tohumu suyun altında atılmıştı. Erlik suyun yüzüne çıktığında avucundaki toprağın bir kısmını Kayrahan'a sundu. Ancak daha büyük ve verimli olan bir parçasını ağzında sakladı. Kendi dünyasını, Tanrı'dan gizli kurma hırsı gözlerini kör etmişti. İnsanoğlunun da kaderini belirleyecek olan o ilk yalan burada söylendi. Kayrahan her şeyi bilmesine rağmen Erliğin bu oyununa bir süreliğine sessiz kaldı. Adaletin ve imtihanın yasası böyle işleyecekti. Erlik ağzındaki toprakla birlikte zafer kazandığını sandı. İhanet, Erliğin ruhunda bir kara leke gibi yayıldı. Yaratılışın temeline karışan bu ilk yalan, dünyadaki iyi ve kötü savaşının başlangıcıydı. Kayrahan, Erliğin getirdiği bir avuç toprağı suyun üzerine serpti. Büyü ve yayıl diye emretti. Toprak, suyun üzerinde tıpkı bir canlı gibi nefes alarak genişlemeye, katılaşmaya ve kıtalar oluşturmaya başladı. Sonsuz su, artık üzerinde taşıdığı karalarla bir dünya oluyordu. Düz ve pürüzsüz bir yeryüzü doğuyordu. Kayrahan'ın tasarımı kusursuzdu. Her yer yeşillenecek, her yer bir bahçe gibi olacaktı. Toprak, Tanrı'nın nuruyla kutsanmıştı. Ancak bu genişleme sırasında Erliğin ağzındaki toprakta rahat durmadı. Tanrı'nın emriyle dışarıdaki toprak büyürken, Erliğin ağzındaki gizli toprakta şişmeye başladı. Dünya büyüdükçe yalanın yükü de ağırlaştı. Erliğin ağzındaki toprak öyle bir şişti ki nefesi kesildi. Gözleri yuvalarından fırladı. Boğulmak üzereydi. Tanrı'dan gizlediği o küçük parça şimdi onun sonu olacaktı. Yalan, sahibinin boğazına sarılan bir prangaya dönüştü. Çaresizlik içinde Kayrahan'ın ayaklarına kapandı. "Affet!" diye yalvarmak istedi. Ama ağzındaki toprak buna izin vermiyordu. Kayrahan ona emretti. "Tükür o toprağı yeryüzüne." Erlik can havliyle ağzındaki toprağı her yöne püskürttü. Bu ilk günahın ilk fiziksel bedeliydi. Erliğin ağzından tükürdüğü o haram topraklar, Kayrahan'ın yarattığı pürüzsüz dünyaya çarptı. Çarptığı her yerde devasa kayalar, sarp uçurumlar ve geçit vermez dağlar yükseldi. Dünyadaki her engebe aslında bir ihanetin iziydi. Pürüzsüz ovalar, Erliğin hırsıyla bataklıklara ve tozlu tepelere dönüştü. Doğa ilk kez kaosla tanıştı. Kayrahan buyurdu. "Bu dağlar senin günahın olsun. Üzerindeki her pürüz sana beni hatırlatsın." Yeryüzü artık hem cenneti hem de cehennemi içinde barındıran karmaşık bir yapıya bürünmüştü. Güzellik Tanrı'dan, pürüz ise kişinin nefsindendi. Kayrahan, yeryüzündeki kargaşadan sonra göğe yöneldi. Işıktan 9 katlı bir mimari inşa etti. En üst katta kendi tahtını kurdu. Gökyüzü, ilahi düzenin ve aydınlığın asıl vatanı oldu. Her kat bir ruhun meskeniydi. Gümüşten yıldızlar, altından güneşler ve süzülen bulutlar göğün katmanlarını süsledi. Işık burada en saf haliyle hüküm sürüyordu.
Bu muazzam yapı, yeryüzündeki karanlığa karşı bir umut ışığıydı. Kayrahan, gökleri nurani varlıklarla doldurdu. Gök, ruhun ulaşmak istediği en yüce hedefti. Yeryüzünün tam merkezinde. Kayrahan'ın emriyle devasa bir tohum filizlendi. Bu paypılgandı, yani hayat ağacı. Kökleri yerin 7 kat dibine, dalları göğün 9 kat tepesine uzandı. Ağaç, evrenin omurgası ve yaşamın bağlantısıydı. Ağacın 9 ana dalı vardı ve her bir daldan bir millet türeyecekti. Yaprakları hiç solmayan, meyvesi hayat veren bu ulu çınar, dünyadaki tüm canlıların sığınağı oldu. Paypılgan, gökle yer arasındaki köprüydü. Ruhlar bu ağaçtan inip çıkar. Dualar bu ağacın dalları arasında yankılanırdı. Yaşam, bu kutsal ağacın gölgesinde nefes almaya başladı. Kayrahan, paypılgan ağacının altındaki o kutsal balçığa şekil verdi. İnsanı kendi suretinden değil, kendi ruhundan bir nefesle onurlandırdı. Balçık şekillendi. Kandan ve etten bir beden oldu. Çamurun can bulduğu o an, kozmik tarihin en büyük mucizesiydi. Kayrahan, insanın kulağına adını fısıldadı ve ona akıl verdi. İnsan, yeryüzünün halifesi, ağacın koruyucusu olarak tayin edildi. İlk insan gözlerini açtığında, karşısında Tanrı'nın nurunu ve doğanın güzelliğini gördü. İnsan, Tanrı'nın yeryüzündeki aynası olarak hayat buldu. Erlik, Kayrahan'ın insanı yaratışını kıskançlıkla izledi. O da kendi varlıklarını yaratmak istedi. Ama onda can verme sırrı yoktu. Balçıktan suretler yaptı. Ama onlar ruhsuz, kemiksiz ve biçimsiz kaldılar. Güzelliğe özenen kötülük sadece çirkin üretebildi. Bu varlıklar karanlığın ve eksikliğin simgeleriydi. Ne konuşabiliyor ne de düşünebiliyorlardı. Erlik onlara can vermesi için Tanrı'ya yalvardı ama reddedildi. Bu ruhsuz varlıklar yeryüzünün gölgelerine gizlendi. Cinlerin, şeytanların ve karanlık ruhların ataları oldular. Erliğin yaratısı aslında birer bozgun duygusuydu. Kayrahan, evrenin dengesini korumak için en yüce ruhlardan biri olan Ülgen'i görevlendirdi. Ülgen, iyiliğin, bereketin ve göklerin hakimi kılındı. Ülgen, Tanrı'nın yeryüzündeki şefkatli eliydi. Ülgen'e ak süt ve gümüşten bir asa verildi. O, insanların dualarını duyar, yağmuru yağdırır ve toprağa bereket saçardı. Altın sarısı saçları ve nurani yüzüyle her yere umut götürdü. Göklerin hakimi olan Ülgen, erliğin karanlığına karşı bir kalkan oldu. Düzen, Ülgen'in adaletiyle taşlandı. Kayrahan, insanları paypılgan ağacının gölgesindeki kutsal bir bahçeye yerleştirdi. Onlara her şeyi verdi. Ancak tek bir şart koştu. Ağacın şu dalındaki meyveye el sürmeyeceksiniz. Yasak, insanın sadakatini ölçen bir kozmik sınırdı. İnsanlık bu huzur içinde uzun süre yaşadı. İhtiyaçları yoktu, acıları yoktu. Sadece Tanrı'ya şükür ve doğayla uyum vardı. Ancak yasaklanan o meyve erliğin iştahını kabarttı. İnsanı oradan vurmak, Tanrı'nın sanatını kirletmek için fırsat kolladı. Nefsin imtihanı sessizce bahçeye sızıyordu. Erlik bir yılan kılığına girerek bahçeye sızdı. İnsanın kulağına yalanlar fısıldadı. Tanrı o meyveyi sizden kıskandığı için yasakladı. Eğer onu yerseniz siz de Tanrı gibi olursunuz. Yalan bir kez daha cennetin kapısını araladı. İnsan nefsinin sesine yenik düştü. Yasağı çiğnedi ve o meyveden tattı. O an gökyüzü gürledi. Ağacın yaprakları sarsıldı. Masumiyet yerini bir utanç ve korkuya bıraktı. İnsan nefsinin sesine yenik düştü. Yasağı çiğnedi ve o meyveden tattı. O an gökyüzü gürledi. Ağacın yaprakları sarsıldı. Masumiyet yerini bir utanç ve korkuya bıraktı. Kayrahan'ın gazabı yeryüzüne indi. İhaneti tescillenen erlik sonsuza dek huzurdan kovuldu. Kayrahan, onu yerin 9 kat dibine,
Güneşin hiç ulaşmadığı, sadece kükürt ve ateşin olduğu bir karanlığa mahkum etti. Erlik artık yeraltı dünyasının, yani Tamun'un hakimiydi. Erlik'in sarayı, ölülerin ruhlarından ve karanlıktan inşa edildi. O artık sadece kötülüğü yönetecekti. İnsanlar da o kutsal bahçeden çıkarıldı ve dünya gailesine atıldı. Bu sürgün, kozmik dengenin en kesin sınırlarını çizdi. Işık yukarıda, karanlık aşağıda kaldı. İhanetin ve sürgünün ardından insanlık ölümsüzlüğünü kaybetti. Bedenler yaşlanmaya, ruhlar yorulmaya başladı. Erliğin yer altından gönderdiği soğuk nefes, yeryüzüne ilk hastalıkları ve kederi getirdi. Ölüm, yaşamın sonu değil, bir ayrılık sancısı olarak geldi. İnsanlar ilk kez kaybetmeyi, ağlamayı ve toprağa dönmeyi öğrendi. Doğa bile, kışın gelmesiyle solmaya, canlılar birer birer çekilmeye başladı. Ancak bu acı, insanı Tanrı'ya daha çok yaklaştırdı. Keder, ruhun terbiye edildiği bir ocağa dönüştü. Kayrahan, insanları büsbütün yalnız bırakmadı. Gök Tanrı ile insan arasındaki bağı kurması için seçilmiş ruhlara sırlar verdi. İlk şaman, gökten inen kutsal bir kartalla müjdelendi. Davulun ilk tokmağı gökle yeri birbirine bağladı. Şamanlar ayinlerinde Paypılgan ağacının ruhunu çağırdı. Davulun sesi, Kayra Han'ın nabzı gibi atarken ruhlar aleminin kapıları aralandı. Kötü ruhları kovmak, hastaları iyileştirmek için nurani güçler göreve çağrıldı. İnsan artık korumasız değildi. Dualar ve ritüeller karanlığa karşı birer kalkan oldu. İlk şaman, ilahi dengeyi sağlayan bir köprüydü. Yaratılış tamamlandığında görüldü ki, evren ak ve kara arasındaki, o bitmek bilmeyen kozmik savaşın üzerine kurulu bir dengeydi. Ülgen yukarısı için, erlik aşağısı için vardı. İnsan ise tam ortada, hür iradesiyle bu dengeyi tutuyordu. Zıtlıklar, varlığın sürekliliğini sağlayan asıl kuvvetti. Gece gündüzü, kış baharı, ölüm yaşamı takip etti. Hiçbir güç tek başına mutlak olamadı. İyilik kötülüğü, kötülük ise iyiliği bileyledi. Kayrahan, bu dengeyi ebedi bir yasaya bağladı. Kozmik düzen, bu muhteşem çatışmanın içindeki sükunetti. Yaratılışın her aşamasını tamamlayan, dağı, taşı, ruhu ve yasayı yerli yerine koyan Ulu Ruh Kayrahan, artık kendi sessizliğine dönmeye karar verdi. En yüksek gök katındaki tahtına oturdu ve evreni bir izleyici olarak seyre daldı. Tanrı eserini tamamlamış ve ona kendi dinamiğini vermişti. Kayrahan'ın çekilişi bir gidiş değil, her şeye sirayet eden bir sessizlikti. O artık yeryüzündeki her yaprakta, her nefeste ve her yıldızda saklıydı. Evren, Kayrahan'ın sessiz nezaretinde akmaya devam etti. Yaradan, yarattığı her şeyin içinde bir sır olarak kaldı. Nur parladı, balçık canlandı. Kayrahan emretti, akana yol gösterdi. Evrenin kapıları bir kez açıldı ve sonsuzluk hikayesi başladı. Varlık, yokluğun en güzel şiiri oldu. Dağlar, sular, ağaçlar ve insanlar. Hepsi o ilk avuç toprağın, o ilk nefesin ve o sonsuz suyun birer parçasıdır. Ve bilinsin ki, yeryüzündeki her toz zerresi, o sonsuz sudan gelen bir hatıradır. Hikaye bitmedi. Sadece biz, o ebedi ritmin birer yolcusuyuz. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.